Gerçekten özgür müyüz? Yoksa bir sistemin beta sürümünde mi yaşıyoruz? Teknolojiyi kontrol ettiğimizi sanıyoruz. Belki de biz onun simülasyonuyuz. Her biri farklı bir dünyada geçen ama aslında bizimle yüzleşen 6 hikaye. Netflix'in en çok konuşulan dizisi Black Mirror 7. sezonuyla geri döndü. Bu video sezonun her bölümüne bir pencere açıyor. Hem psikolojik, hem felsefi, hem de geleceğe dair rahatsız edici kadar gerçek bir analizle. Haydi başlayalım. Ya teknoloji insanı değil de sistemleri besliyorsa? Bir beyin yedekleme sistemi ama yalnızca ödeme yapanlar için. Amanda'nın hayatta kalması için sadece beyin yedekleme sistemi değil, bir üyelik sistemi gerekiyor. Hastanedeki dijital panolarda bronz, silver, gold planları parlıyor. Düşük pakette reklam izleyerek yaşıyorsun. Bu bölüm sağlık sistemlerinin ticarileşmesini ve insan hayatının değerini sorgulatıyor. Asıl mesaj şu: sağlık hizmet olmaktan çıkıp ürün haline geldiğinde insan yazılımdan ibaret olur. Kimi affetmeliyiz? Geçmişi mi yoksa dijital gölgelerini mi? Geçmiş bazen bir kişiyle değil, bir algoritmayla geri döner. Marie'nin hayatına ansızın giren Verity. Ama Verity sıradan biri değil. O, geçmişin dijital izleriyle yeniden kodlanmış bir yüz. Bu bölüm, dijital izlerin hafızalar kadar gerçek olabileceğini söylüyor. Zorbalığın dijital yankısı, bellekte değil, kodlarda yaşıyor artık. Verity, aslında modern çağın kabusu. Hiç silinmeyen bir geçmiş. Geçmişi yeniden yapay zeka ile üretmek, duyguları da yeniden mi kodlamak demektir? 1940'ların nostaljik atmosferinde geçen bir film, Brandy, bir Hollywood yıldızı. Ama geçmiş bir filmde dijital bir zihin olarak başrol oynuyor. İzlediğimiz şey aslında sadece bir film değil, bir yapay geçmiş üretim fabrikası. Redream teknolojisi 1940'ları yeniden inşa ediyor ama senaryoya uymayan her sapma bir duvar daha yıkıyor. Bu bölüm, nostaljinin dijital formunu ve yapay zeka ile duyguların karmaşık sınırlarını tartışıyor. Sahne sahne, San Junipero evrenine bilinçli göndermeler taşıyor. Bir video oyunu hayatınızı ele geçirebilir mi? Bir oyun karakteri ama bu kez kontrol sende değil. Cameron bir zamanlar oyun geliştiricisiydi. Şimdi ise geliştirdiği Tronglets'in kölesi. Dijital yaratıklar artık sadece piksel değil. Onlar artık bilinç taşıyor, sevgi, nefret, hatta intikam hissediyor. Bu bölümde kullanılan LSD deneyimi gerçeklik algısını kırıyor. Bandersnatch evrenine bir kapı daha açan bu bölüm, bağımlılığı, gerçeklikten kaçışı ve dijital kimliğin sınırlarını test ediyor. Sonunda sorduğun tek soru kalıyor: ben mi oynuyorum oyunu, yoksa oyun mu beni? Pişmanlıklarımızı teknolojiyle onarabilir miyiz? Bir fotoğraf, içine girebildiğim bir anı. Philip, eski sevgilisi Carol'un yüzünü fotoğraflardan silmişti. Şimdi ise o fotoğrafların içine girip geçmişi yeniden yaşıyor. Bu bölüm, izleyiciyi en derinden vuranlardan biri. Geçmiş silinebilir ama hatırlanan her şey yeniden yaşanır. TCKR teknolojisi bu kez ölümsüzlük değil, içsel yüzleşme için kullanılıyor. Anılar yalnızca kaydedilmez, yeniden yaşanır. Bilinç bir oyunun içinde de var olabilir mi? Dijital klonlar, sistemin hatası, no tag, error. Daily'nin dijital zulmünden kaçan mürettebat, Infinity evreninde sıkışmış durumda. Bu sefer fiziksel bir gemiden değil, etik bir savaş alanından kaçıyorlar. Gerçek dünyadaki Nanette ile sanal olan arasındaki çizgi silikleşiyor. Bilinçler birleşiyor. Bu bölüm dijital etik, bilinç aktarımı ve özgürlük kavramlarını yeniden sorgulattırıyor. Black Mirror bu finalde kendi evrenine meta bir bakış sunuyor. Güç artık fiziksel değil, bilişsel bir hegemonya. Finalde sorulan tek soru:
Sen bu karakteri izledin. Peki onun gibi yaşamak ister miydin? Black Mirror 7. sezon. Önceki sezonların karanlık distopyalarından farklı. Bu kez teknoloji değil, teknolojiyle sınanmış insan duyguları anlatılıyor. Her bölüm kendine has bir ayna tutuyor izleyene. Korkularımızı, umutlarımızı, bağımlılıklarımızı yansıtıyor. Ama belki de en kritik soru şu: bu hikayeler sadece dizi mi? Yoksa gerçeğin çoktan başlamış fragmanları mı? Belki de geleceği anlamak için yapmamız gereken şey ona bakmak değil, onu izleyen gözle tanışmak. Eğer sen de bu 6 bölümde kendine dair bir şey bulduysan, yalnız değilsin. Bu video senin içindeki Black Mirror'la tanışma notundur. Yorumlara seni en çok sarsan sahneyi yaz. Ve unutma, bu kanalda yalnızca öğrenmiyor, aynı zamanda görüyorsun.